Merhaba değerli dinleyenlerim. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Yine Lefke'den canlı yayınlarımızı sürdürmekteyiz. Daha önce yarım kalan sizlerden gelen soruları yanıtlıyorduk. Yine retina dolunmanı ile ilgili soruları yanıtlamaya çalışacağım. Güzel bir Kıbrıs akşamı. Hava dışarıda oturulacak kadar güzel. Kıbrıs'ın avantajlarını yaşamaktayız. Öncelikle İzmir'de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı dilerim. Yaralılara acil şifalar diliyorum. İnşallah böyle üzücü depremler bir daha yaşanmasın. Çünkü ben İstanbul'da şahsen İstanbul depremini yaşamış biri olarak gerçekten oradaki insanların ruh halini yaşadıklarını daha iyi anlıyorum. Evet, izleyicilerden gelen sorularımızı yapalım. Gökhan Kurt diyor ki, öncelikle bu güzel programınız için teşekkür ederim. Özellikle sol gözümde, çok yerde olmak üzere, muş olan problemi mevcut. Gözümdeki bu siyah cisimlerin psikolojimde yarattığı kötü etkiden kurtulmak istiyorum. Bu maksatla Amerika'ya ya da İsviçre gibi yerlerde yapılan lazer lazer vitrolizis tedavisi için yurt dışına çıkmak gibi bir niyetim var. Ne yazık ki ülkemizde genelde doktorların benim durumda olan hastalar için yaklaşımı zamanla gözlerini gözlerin alışır şekilde oluyor. Biz buna posterior vitroscopik olmalı diyoruz ve pek çok hastamız bize sinek uçuşması, gözümde örümcek ağı gibi şikayetler sebebiyle başvurmaktadırlar. Ama durum böyle değil. Size sorum, acaba yurt dışında bu gibi bir tedavi önerir misiniz? Ice Floater Laser Solution, sizin bildiğiniz kadarıyla ülkemizde böyle bir tedavi var mı? Yoksa buna benzer bir tedavi gelecekte ülkemizde olma ihtimali sizce var mıdır? Ya da bireysel olarak böyle bir şeyin ülkemizde gerçekleştirebilmesi için elimizden gelen bir şey var mıdır? Bu problemin ben ve benim durumda olan hastalar için nedenli büyük psikolojik problemler yarattığını sanırım zaten biliyorsunuzdur. Bu nedenle cevaplarınızın ve yönlendirmelerinizin çok önemli. Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim. Gerçekten bu konu hastalarımız için sıkıntı yaratan bir problem. Yani benim yaş grubumdaki, yani 49-50 yaş grubundaki hastalarda, arkadaşlarımız da bizlere işte gözümde aniden bir sinek uçuşması oldu. Gözümde aniden bir şimşek çakması oldu ya da gözümde aniden bir kurum akması oldu diye biz hekimlere sık sık başvurmakta. Her gün
Hastanemiz göz polikliniğinde de en az bir hastamız bu şikayetlerle bize gelmektedir. Öncelikle geç cevabınız için özür dileriz. Floaters konusu oftalmolojinin yani göz hastalıklarının sıkıntılı konularından bir tanesi. Bu biraz mediko-legal konuya girdiğinden bizde tedavi edilsin mi ya da edilmesin mi tartışmaları başlanmadı bile. Yani tereddütlüyüz bu hastaları tedavi etme konusunda. Çünkü tedavilerin de belli sıkıntıları mevcut. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bunun için pars plana vitrektomi ameliyatı geçiren hayli fazla sayıda insan mevcuttur. Ancak bu ameliyatın küçük de olsa enfeksiyon riski taşıdığını ve ameliyata bağlı enfeksiyonun da görme kaybı anlamına geldiğini hatırlatmakta büyük bir fayda olduğunu düşünmekteyim. Lazere gelince komplikasyonlara açık ve tamamen masum olmayan bir yöntem. Sonuç olarak bu problemin çözümü için henüz komplikasyon ihtimali olmayan bir yöntem maalesef bulunmamaktadır. Gözümüzdeki uçuşmalarla ilgili ayrıntılı bilgileri doktorunuzdan daha detaylı öğrenebilirsiniz. Programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere gerçekten teşekkür ederiz. Ve sizlere geçmiş olsun dileklerimi ulaştırmak isterim. Eğer bu uçuşmalar dışında gözlerimizde şimşek çakmalar olursa, efendime söyleyeyim, görmemizde azalma olursa, özellikle bir gözümüzü kapatıp tek tek uzaktaki bir yazıyı okumak için uğraşmalıyız ki görmemiz aynı mı değil mi bunu tespit edelim. Eğer görmemizde bir düşüş varsa hiç beklememek lazım. Direkt en yakın, size en yakın olan bölgedeki göz hekimine mutlaka ulaşmamız lazım. Salih Bey diyor ki onun da bir sorunu var. Merhabalar diyor bize. Babam 47 yaşında. 8 yıldır şeker hastası. Bugün endokrin bölümünde muayene oldu. Doktor göz muayenemizi istedi. Göz doktoru retina olduğunu ve gözde kanlanma ve sıvı toplanması olduğunu söyledi. Bizi göz hastanesinde fluoresenli fundus anjiyografi ve OCT tetkikleri yaptırmayı önerdi. Tabii ki gideceğiz. Ama korkum babamda görme kaybı olabilir mi? Retinanın tedavisi ne şeklindedir ve ne süreçtedir? Teşekkürler.
Tabii hastamız da yine babası için endişeli ve bu endişelerini ve çözümünü bulabilmek için bizlere de başvurmuş. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz ve sorusunu yanıtlıyoruz. Evet, endişelenmekte tabii hastamız haklı. Öncelikle hastanızı gören bir göz doktorunun önerilerini sizi görmeyen uzaktan birinin tavsiyelerinden daha değerli olduğunu hatırlatmak isteriz. FFA yani floresenli fundus anjiyo ve OCT ve şeker hastalığı ayrıntılı bilgiler yine bizden alabilirsiniz. Floresenli fundus anjiyo ve OCT birer tetkiktir. Tedavi enstrümanları değildir. Görme kaybı şeker hastalığı olanlarda görülebilir. Gerekli önlemleri zamanında alırsanız bu ihtimal azalır. Bizlere göstermiş olduğunuz ilgiden ve sizlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Gerçekten hastalarımızdan güzel ve değerli sorular gelmekte. Bizi izleyen takipçilerimize saygı ve sevgilerimizi Lefke'den sunuyoruz. Evet, yine bir hastamız ismi Derya Konak bize bir soru sormuş. Onu yanıtlayalım. İnşallah videomuz kapanmaz tabii izlerken. Bazen zaman zaman kapanıp programı yarımda bıraktığım zamanlar da oluyor. Derya Konuk diyor ki bize sormuş. Merhaba hocam. Yüksek tansiyondan yani göz tansiyonundan dolayı gözlerimde daha doğrusu kol tansiyonundan dolayı gözlerimde retinopati ve retina dekolmanı oluştu. 2 yıl önce son kontrollerde sol göz %60, sağ göz %85 oranda görüyor dedi doktor. Ve Nevenak adlı damla verdi. Sizce gerçekten işe yarar mı? Başka ilaçlarla etkileşim yapar mı? Nevenak göz damlası. Şekerim yok ama sınıra yakın. Kullanmalı mıyım? Gözlük kullanırsam küçük yazıları daha rahat okuyabilir miyim? Uzaktaki yazıları daha net okuyabilir miyim? Cevabınız için şimdiden sağ olun. Evet, değişik bir soru gelmiş hastamızdan. Biz de Nevana ya da o tip ticari isim olmasın diye o tip ilaçları biz de hastalarımızda kullanmaktayız. Herhangi bir yan etkisi yok. Uzun sürede hastalarımız için faydalı olduğu görülüyor. Evet. Sorunun yanıtına geldiğimizde sizi muayene edip uzun zaman kontrol sonucunda göz doktorunun verdiği bir ilacı sizi görmeden uzaktan birinin tavsiyesiyle lütfen değiştirmeyin. Size verilen bu ilaç
yüksek olasılıkla retinada oluşan küçük miktarlardaki ödem için verilmiş olabilir. Benim de bir hastamda böyle bir hastam vardı ve retinal ödemden dolayı hep yamuk görüyordu ve uzun süre tedaviler sonucu hastamız rahatladı şu an. Bu ilaç uzun süre kullanımda fayda sağlar. Retina hastalıkları tedavisi gerçekten uzun zaman almakta. Gözün gözlük kullanınca daha da net görüyorsanız kullanmamakta direnmeyin. Mutlaka gözlüğünüzü kullanınız. Sizlere geçmiş olsun diyorum ve yayınıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Gözlük kullanmanın bildiğiniz gibi herhangi bir zararı yoktur. O yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Nevena'da herhangi bir sıkıntı olmadan tedavi sürecince iyi oluncaya kadar kullanmanızda fayda var. Evet, Namık isimli hastamız soruyor şu an. Sorusunu alalım. Sayın hocam, benim rahatsızlığım gözümün önünde sis bulutu ve örümcek ağı gibi bir kitle var. Ve gözüm ara, ara sıra kanlanıyor ve bazen de ağrı yapıyor. Beyaza ve ışığa karşı hassaslığı hassaslaştı görmem. Azaldı. Yaşım 45. Şeker ve tansiyon çıkmadı. Rahatsızlığım nedir? Tedavisi var mı? Ya da tedavi için nereye önerirsiniz? Teşekkür ederim. Şimdiden. Evet, hastamızdan böyle bir soru gelmiş. Evet. Yine hasta sorularımızı yanıtlamaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ve sorularımı zaman içinde yine hastalarımızdan gelen sorunları sizlerle paylaşacağım. Hepinize sevgi ve saygılar sunarım.